Herkese iyi günler. Bugün mide kanseriyle ilgili önemli noktaları konuşacağız. Öncelikle Erman Hocam, mide kanserinin görülme sıklığı nedir? Mide kanseri günümüzde en sık görülen 5 ana kanserden bir tanesidir. Dünyada 4. sıklıkta görülmektedir. Tanı ve tedavisinde var olan ilerlemelere rağmen her yıl 1 milyon insanda mide kanseri günümüzde görülmektedir. Tabii bu grup içerisinde mide kanserinin görüldüğü hastalarda belli risk faktörleri var. Bunları detaylı değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan en önemlisi yaş. Yaşla birlikte özellikle 60 yaş ve üzeri hastalarda mide kanseri sıklığı önemli derecede artmaktadır. Aynı zamanda belli coğrafi bölgelerde mide kanserinin tipi ve dağılımı değişmektedir. Bugün hepimiz biliyoruz ki dünyada uzak doğu ve doğu bölgelerinde mide kanseri sıklığı batıya göre daha fazladır ve buradaki mide kanserinin tipi ve tedavi şekli arasında dahi farklılıklar yer almaktadır. Bununla beraber kan grubunun A kan grubunda daha sık görülmektedir. Daha önce mide cerrahisi geçirmiş, yani mide ile bağırsak arasında yeni bir bağlantı oluşmuş hastalarda daha sık görülmektedir. Diyetinde özellikle tütsülenmiş, yüksek kalorili beslenen insanlarda mide kanserinin sık görüldüğünü biliyoruz. Midenin içerisinde günümüzde sık bilinen Helicobacter pylori dediğimiz mikroorganizmanın varlığı ve bunun tedavi edilmemesinin uzun süre mide kanseri gelişiminde bir önemli faktör olduğunu bilmekteyiz. Bunlar mide kanserinin önemli ölçüde görüldüğü riskli hasta grupları. Bir de herhalde ailede mide kanseri öyküsü varsa mide kanseri genetik olarak da yatkınlık sağlıyor. Her hastalıkta olduğu gibi ailesel zeminde mide kanseri ve bazı sendromlar dediğimiz mide kanseriyle beraber diğer organların kanserlerinin var olduğu hasta grupları özellikle risk grupları içerisinde. Bununla ilgili en önemli örneklerden birisi de akılda kalması için Napolyon Bonaparte'tır. Kendisi soy ağacındaki birçok kişide mide kanseri gelişmiştir. Özellikle genetik riskte önemli bir şey. Yani hastanın birisinde bir hastalığı, affedersiniz, oluştu, mide kanseri oluştu. Hastada 70 yaşında mide kanseri oluşan bir kişiyle 30 yaşında mide kanseri gelişen bir kişide bu kişinin çocuklarındaki mide kanseri veya kardeşlerindeki mide kanseri riski aynı değildir. Kanser ne kadar genç yaşta oluşuyorsa o kişinin çocuklarında veya yakınlarında, birinci derece akrabalarında kanser gelişme riski o kadar artıyor. Erman Hocam, mide kanseri olan bir hasta hangi şikayetle bize başvurur? Belirli bizi de alarme eden belirtileri var. Kilo kaybı, hızlı bir şekilde yorulma, ağrı. Nasıl bir ağrı? Özellikle karın bölgesinde, karnın üst bölgesinde, önce o bölgeden başlayan, devamlı bir şekilde gelişen ve hastalığın ilerlemesi, hastanın gücünün azalmasıyla beraber diğer bölgelere yayılan bir ağrı. Bulantı, daha önce hiç olmadığı şekilde besinleri görünce bir bulantı hissi, belki yiyememe, tiksinme hissinin varlığı, hızlı yorulma, çabuk yorulma, bunlar temel yutma bozuklukları. Daha önce olmayan ama daha giderek artan yutma bozuklukları, şişkinlik, bunlar önemli ve bizi ciddi şekilde alarme eden başlıca belirtiler. Peki bu şikayetlerle bize gelen hastada tanı koymak için ne yapıyoruz? Mide kanserinin ana tanı yöntemi bizim endoskopi dediğimiz tetkik ışık boruyla bizim günümüzde birçok hastalar da buna çok tanıdık. Hekimler de çok profesyonel. Boruyla midenin içerisine girilerek 15-20 dakikası içerisinde yapılan bir işlem. Oradaki görülen anormal yapılardan biyopsiler alınarak patolojiye gönderiliyor. Endoskop ve patolojik değerlendirmeyle mide kanserinin tanısı konuyor. Tanı aşamasında tanı koyduktan sonra bu hastaları neler yapıyoruz? Yani tanıyı koyduk. Mide kanserinde tanıyı koyduktan sonra artık bu mide kanserinin hangi derecede olduğunu anlamamız gerekiyor. Bizim için hem hastayı olacak tedavi planlamasını yapmadan ve ondan sonraki yaşam beklentilerini değerlendirmek için çok önemli. Ve bu tanıyı konduktan sonra görüntüleme yöntemlerinden biz faydalanıyoruz. Görüntüleme yöntemleri bu var olan mide tümörünün midenin çevresindekiyle bezeyle ilişkisi ve bütün organlardaki yayılım ile ilişkisini bize sunuyor. Bu anlamda görüntüleme yöntemlerinden. Peki bu yaptığımız şeyler bir nevi evreleme mi? Evreleme. Evet. Erman Hocam, mide kanseri tanısı koyduktan sonra ne yapıyoruz? Mide kanseri tanısını koyduktan sonra bu hastaları bizim evrelememiz gerekiyor. Evreleme demek mide tümörünün oluşmaya başladığı mide duvarı içerisinde ne kadar yer kapladığı, aynı zamanda çevredeki lenf bezleriyle ilgili bir dağılımın olup olmadığı ve diğer organlarda metastaz yani bir yayılım, atlama yapmadığını değerlendirmemiz bir aşama. Erman Hocam,
Evrelemeyi hangi yöntemlerle yapıyoruz? Mide kanserinde evrelemeyi yaptığımız ana görüntüleme yöntemimiz göğüs bölgesi ve karın bölgesini değerlendirdiğimiz bilgisayarlı tomografi. Bu tomografinin sonucuna göre ek olarak endoskopik ultrasonografiyi, MR'ı ve PET'i de hastanın gerekliliğine göre isteyebiliyoruz. Peki. Tayfun Bey, şimdi klinik bir evreleme yaptık. Hastanın evresini kabaca bu görüntüleme yöntemlerinden öğrendik. Tedaviyi nasıl yapacağız? Şimdi bu tabii çok karışık bir konu. Herkesin de üzerinde tam anlaştığı bir konu değil ama şöyle söyleyebiliriz. Dünyadaki birçok deneyimli merkezde yapılan şey şu. Evre 4 hastalık. Evre 4 hastalık dediğimiz yani hastalık mide dışında akciğer, karaciğer gibi uzak organlara sıçramışsa tedaviye mutlaka sistemik tedavi yani kemoterapiyle başlanıyor. Bu hastaların bir bölümü daha sonra tedavi sonrasında tekrar değerlendirilerek cerrahi adayı olabiliyorlar. Evre bir hastalıkta ise evre bir hastalığı ikiye ayırabiliriz basitçe kolay anlaşılması için. Evre 1'in A'sı ve B'si diyelim. Evre 1 A olan hastalıkta endoskopik olarak tedavi edilebilir. Yani ameliyatsız olarak bu hastalar tedavi edilebilir. Evre 1'in biraz daha B aşamasında ise doğrudan cerrahi yapılabilir. Evre 2 ve 3 hastalıkta ise bizim tercihimiz. Biz mutlaka bu hastalara artık ameliyat öncesinde belli bir dönem ilaç tedavisi yapıp ilaç tedavisi sonrasında ameliyat yapıyoruz. Bu yaklaşık olarak son 8-10 yıldan beri yaklaşım tarzımız bu şekilde değişti. Geçmişte bu hastalara önce ameliyat yapıyorduk. Ameliyat sonrası çıkan patoloji raporuna bakarak bu hastalara işte bir bölümüne kemoterapi, bir bölümüne radyoterapi veriyorduk. Ama bugün hem hasta tarafından daha iyi tolere edilebildiği için hem daha etkili olduğu görüldüğü için bu hastalara eğer tedavi verilme adayıysa bu hastalar bunu ameliyat öncesinde yapıyoruz. Peki cerrahi tedavi yöntemlerine şöyle bir bakacak olursak hangi yöntemler var cerrahi yöntem? Bu soruyu şu şekilde cevaplayabiliriz. Açık ve kapalı yöntemler diye ikiye ayrılabilir tedavi yöntemleri. Son 30 yıl içerisinde cerrahideki en önemli değişikliklerden bir tanesi laparoskopinin ve daha sonra robotun cerrahinin günlük pratiğine girmesidir. Bu nedenle biz bundan yaklaşık 10-15-20 yıl önce mide kanserli bir hastayı ameliyat etmek için mutlaka açık ameliyat yapardık. Yani hastaya işte 30-40 santimetrelik bir kesi yapıp ameliyatı oradan gerçekleştirirdik. Ama bugün artık açık cerrahiyi kendi pratiğimiz için söylüyorum, son derece küçük bir hasta grubunda kullanıyoruz. Hastaların büyük bölümünde laparoskopik hatta son 5-6 yıldan beri robotik cerrahi tercih ediyoruz. Tayfun Hocam, tedavi pratiğinizi değiştirdiğinizi söylediniz. Önceden daha çok açık ameliyatlar yapıyorduk, şimdi Evet. kapalı ameliyatlar yapıyorsunuz. Doğru. Neden böyle bir yola girdiniz ve yani avantajları mı var kapalı ameliyat? Şimdi açık ve kapalı cerrahide aslında içeride yaptığımız işlem birebir aynı. Yani açıkta da kapalıda da aynı şeyi yapıyoruz. Ama açık cerrahide bunu yapmak için hastaya bir 30-40 santimetre, hasta kiloluysa daha uzun bir kesi yapmak gerekiyor. Kapalı cerrahide ise aynı işlemi 4-5 küçük delikten yapıyoruz. Bunun hastaya kazandırdığı ne oluyor? Çok daha az hasta ağrı duyuyor. Hastalar çok daha çabuk taburcu oluyor. Daha kısa sürede normal hayatlarına dönüyor. Açık ameliyatlara bağlı hastaların bir bölümünde daha sonra fıtık gelişiyor. Fıtık gelişme olasılığını çok azaltmış oluyoruz. Yine açık ameliyatlardan sonra yapışıklıklardan sonra olan bağırsak tıkanıklığı olasılığı daha azalıyor. Estetik görüntü daha iyi. Bu nedenle biz son dönemde artık söylediğim gibi en az 5 yıldan beri rutin olarak kapalı cerrahi tercih ediyoruz. Peki tümör ameliyatında biz aslında tümörlü organı çıkartıyoruz. Bir de etrafındaki lenf bezlerini çıkartıyoruz. Bunu kapalı yöntemde rahatlıkla yapabiliyor muyuz? Kesinlikle. Kesinlikle yapabiliyoruz. Hatta çok daha net bu bölgeler görülebiliyor. Çünkü verdiğimiz bir örneği tekrar vermek istiyorum ben. Açık cerrahi şöyle düşünün. Elinize bir kağıt alıyorsunuz ve kağıdı bu mesafeden okuyorsunuz. Daha fazla yaklaşamıyorsunuz. Çünkü daha fazla yaklaştığınız zaman bunu göremezsiniz. Yazılar netliğini kaybeder hem de alanı kirletirsiniz. Oysa kapalı ameliyatlarda sizin gözünüz bir kamera oluyor. O kamera hedef organa 1 santimetre uzaklıktan bile baktığınız için çok daha fazla büyüyor.
El becerisiyle ilgili de şu var. Çok daha özellikle robotta kullandığımız aletler normal bir insanın yapabileceğinden daha gelişmiş olduğu için içeride yapmak istediğimiz şeyi çok iyi yapabiliyoruz. Şu kesinlikle burada şunu da vurgulamak istiyorum. Yani birçok hasta şunu soruyor. Ya hocam işte açık cerrahi yapıldığında daha iyi değil mi? Her şeyi çok daha net görüyorsunuz. Hayır, kesinlikle daha iyi değil. Yani bu açıdan daha iyi değil. Erman Hocam, hastalar çok sık soruyorlar bize. Hocam midenin ne kadarını alacaksınız? Bu konuda ne diyebilirsiniz hastalara? Bu kararı biz midenin içerisindeki tümörün yerine göre veriyoruz. Kabaca mideyi 3'e bölersek aşağıdaki 1/3'te 1'lik kısımda yerleşiyorsa tümör, o zaman midenin yaklaşık %75'lik kısmını alarak ve üst kısmı koruyarak daha konforlu bir alan yaratabiliyoruz hastalara. Çünkü mideyi korumak tabii ki hasta için avantajlı. Ama orta ve üst 1/3'lük kısımdaysa o zaman midenin hepsini denek bezleriyle beraber almak gerekiyor. Peki midenin hepsini aldık diyelim. Hastalar midesiz yaşayabiliyor mu? Hastalar midesiz yaşayabilirler. Tabii ki orijinal midenin olduğu kadar bir konfor sağlamayabilse de zamanla buna yakın bir yaşam kalitesiyle bazı beslenme önerileri de veriyoruz biz hastalara. Onlar da zamanla bunu keşfediyorlar. Konforlu bir şekilde, hastalıksız bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Peki bu hastalıktan kurtulmak mümkün mü? Mide kanseri tanısı olan bir hastanın bu kanserden kurtulma imkanı var mı? Kesinlikle var. Burada en başta söylediğimiz evresine göre bu öngörüyü biz yapıyoruz. Erken evre mide kanseri olan hastalarda, uzak metastazı olmayan hastalarda, uzak metastazı olsa bile tedaviye iyi yanıt vermiş ve sonunda hastalıksız kalmış hastalarda yaşam beklenti süremiz artıyor. Bir de burada şunu söylemek lazım. Erman'ın söylediği şeyler tamamen tümörün evresiyle ilgili. Yani ben bu bence birçok kanser için geçerli olan bir şey var. Kanserli bir hastada hastanın hastalıktan kurtulmasını, hastalığın gidişini belirleyici 3 faktör var bence. Bunlardan bir tanesi tümörün kendisidir. Yani Erman'ın söylediği tümörün evresidir. Tümör ne kadar erken evrede yakalanmışsa hastalığın tedavi sonuçları o kadar iyi olur. İkincisi kişinin kendisidir. Aynı evredeki iki tümörde farklı sonuçlar olabiliyor. Buna çok güncel olan COVID'den de örnek verebiliriz. İşte COVID'de yakalanıp COVID nedeniyle hafif ateşi olup öksürerek atlatan kişi de oluyor. Çok ciddi sorunlar, yoğun bakıma gelen, hatta hayatını kaybeden hastalar da oluyor. Bu da kişisel faktörler. Biz hiçbir zaman bu ikisini değiştiremeyiz cerrah olarak. Yani biz hastanın ne o anda doğuştan gelen immün şeyini düzeltebiliriz. Ne de hastalığı daha erken evreye 3 ay 6 ay öncesine alamayız. Bizim değiştirebileceğimiz, doktor olarak değiştirebileceğimiz şey üçüncü faktör. Üçüncü faktör nedir? Yapılan tedavilerin kalitesi. Yani hastaya iyi bir gereken hastalara doğru bir tedavi planlaması yapılırsa, cerrahisi iyi bir şekilde yapılırsa olur. Bu sorunun cevabını da bence şöyle söylemek lazım. 3 faktörün 3'ü de iyiyse, bize de çok gelen bir soru, Bilgi Erman'a sorduğun soru. Yani hastanın hem immün durumu iyi, hem evresi iyi, hem yapılan tedavileri iyiyse sonuç mükemmel olur. 3'ü de kötüyse sonuç felaket olur. Bence bunu bu şekilde söylemek lazım. Yani bence herhalde böyle akılda daha rahat kalır diye düşünüyorum. Tayfun Hocam, en son söylediğiniz şey gerçekten önemliydi. Bugün mide kanserini etraflıca konuşmuş olduk. Herkese sağlıklı, iyi günler dilerim.